Güneş Canlı Ovası'nın üzerinde henüz yükselirken, genç lejyoner Marcus mızrağını göğsüne bastırıyor. Etrafı o kadar sık ki, kolunu kaldıracak boşluk bile bulamıyor. İçinde bir his var, bir şeyler çok yanlış. Birkaç saat içinde bu ova, tarihin gördüğü en kanlı tek günlerinden birine sahne olacak. Ama gerçek soru şu, 86 bin kişilik bir orduyu bir öğleden önce nasıl silersin? Cevap, bir generalin aklındaki tek bir hamlede gizli. M218'de Kartacalı General Hannibal Barca, Alpleri filleriyle aşıp İtalya'ya iniyor. Roma'yı Trebia'da, ardından Trasimeno Gölü'nde art arda yeniyor. Roma artık paniğe kapılmış durumda. Senato çaresiz bir karar alıyor, tarihin en büyük Roma ordusunu topluyor. 86 bin asker, 2 konsül komutasında. Lucius Aemilius Paulus temkinli, Gaius Terentius Varro ise saldırıdan yana. 2 konsül, günleri paylaşarak komuta ediyor. Bir gün Paulus karar veriyor, ertesi gün Varro. Bu tuhaf düzen, az sonra Roma'nın kaderini belirleyecek. 2 Ağustos 216. Ordu, Aufidus Nehri kıyısındaki Canlı Ovası'na iniyor. Varro'nun sırası, o gün saldırı emrini o verecek. Ama kimse fark etmiyor, Hannibal savaş alanını kendisi seçmiş. Ova düz, açık, geniş, süvari için mükemmel ama Roma'nın devasa piyadesi için bir kapan. Hannibal ordusunu hilal şeklinde diziyor. Ortada zayıf görünen Galyalı ve İspanyol birlikleri, kenarlarda ise en güçlü Afrikalı piyadeleri saklı. Roma lejyonları saldırıya geçiyor. Hilal'in ortası, tıpkı planlandığı gibi geri çekilmeye başlıyor. Romalılar zafer kokusu alıyor ve daha derine ilerliyor. Ama fark etmedikleri bir şey var, ilerledikçe, Hilal artık onları içine alan bir çembere dönüşüyor. Afrikalı birlikler yanlardan içe dönüyor. Aynı anda, Kartacalı süvari komutanı Hasrubal, Roma süvarisini nehir kıyısında ezip geçiyor. Sonra dönüp, Numidyalı atlılarla birlikte Roma ordusunun arkasına saldırıyor. Artık Roma ordusu 4 yönden kuşatılmış durumda. 86 bin kişi, giderek küçülen bir alana sıkışıyor. Kılıç sallayacak yer bile kalmıyor. Askerler birbirlerine o kadar yapışık ki, düşenler bile ayakta kalıyor. Panik yayılıyor, disiplin çözülüyor. Bu artık bir savaş değil, bir katliam. Konsül Paulus, atından düşmüş askerlerinin yanında savaşarak ölüyor. Varro ise, elindeki az sayıda süvariyle meydandan kaçmayı başaran birkaç kişiden biri oluyor. Gün batımına doğru ova sessizleşiyor. Tarihçi Livius'a göre 50 bine yakın Romalı, bir günün içinde hayatını kaybediyor, insanlık tarihinin en ölümcül tek günlerinden biri. Hannibal'ın süvari komutanı Maharbal, hemen Roma üzerine yürünmesini istiyor, 5 gün içinde Kapitolum'da yemek yiyebiliriz. Ama Hannibal duraksıyor, orduyu dinlendirmeyi seçiyor. O tereddüt, sonraları Hannibal'ın Roma'ya yürümemesi olarak tarihe geçecek ve savaşın gidişatını sonsuza dek değiştirecek. Roma, yıkımın eşiğinden dönecek ve 15 yıl sonra Hannibal'ı kendi topraklarında yenecek. Cana, bugün hala dünyanın askeri akademilerinde inceleniyor, kuşatma taktiğinin ders kitabı örneği olarak. Peki sence, Hannibal o gün Roma'ya yürüseydi, tarih nasıl farklı yazılırdı?